Merhaba Sabiha, nasılsın? Salam Rabbim, yaxşı, sən necəsən? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hazırsan başlayalım. Hazıram. Cücenin masalı. Cırtdanın nağılı. Bir varmış, bir yokmuş, yaşlı bir kadın varmış. Biri vardı, biri yoktu, bir qarı vardı. Bu yaşlı kadının küçük bir torunu varmış. Bu qarının bir balaca nəvəsi vardı. Torunu o kadar küçükmüş ki ona cüce diyorlarmış. Nəvə o qədər balaca idi ki, onu cırtdan deyirdilər. Bir gün cüce komşu çocuklarının ormana odun toplamaya gittiklerini görmüş. Bir gün cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə oduna gedirlər. Gelip ninesine şöyle demiş. Gəlib nənəsinə dedi. Ya nine, çocuklarla oduna ben de gideceğim. Ay nənə, uşaqlarla oduna mən də gedəcəm. Kadın çocukları çağırıp her birine üzerine yağ sürülmüş ekmek vermiş. Qarı uşaqları çağırıb hərəsinə bir parça yağ yaxmacı verdi. Cüceyi de onlara emanet etmiş. Cırtdan da onlara tapşırdı. Yoldayken cüce yürüyerek gitmek istememiş. Arkadaşları demiş ki, Yolda cırtdan özünü yeri vurup getmədi. Yoldaşları dedilər. ya cüce neden gelmiyorsun? Ay cırtdan, niye gəlmirsən? Cüce şöyle demiş. Cırtdan dedi. Ninem beni size emanet etti. Beni sırtınıza alıp götürün. Nənəm məni sizə tapşırıb. Məni dalınızda aparın. Arkadaşları onu sırayla sırtlarını alıp ormana getirmişler. Yoldaşları onu növbə ilə dallarına alıb meşəyə gətirdilər. Çocuklar başlamışlar odun toplamaya. Bir bakmışlar ki cüce toplamıyor. Şöyle demişler. Uşaqlar başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, cırtdan yığmır. Dedilər ki, Ya cüce sen neden odun toplamıyorsun? ay cırtdan, sən niyə odun yığmırsan? Cüce cevap vermiş. Cırtdan da cavab verdi. Ninem beni size emanet etti. Bana da toplayın. Nənəm məni sizə tapşırıb. Mənə də yığın. Çocuklar ona da odun toplamışlar. Uşaqlar ona da odun yığdılar. Sonra herkes kendi odununu bir şalla sarıp sırtına bağlamış. Sonra hər kəs öz odunu şələ bağlayıb dalına aldılar. Bir bakmışlar cüce oturup öyle bakıyor. Ona şöyle demişler. Sonra gördülər ki, cırtdan oturub baxır. Ona dedilər. Ya cüce sen neden odunu götürmüyorsun? Ay cırtdan, sən niyə odunu götürmürsən? Cüce cevap vermiş. Cırtdan cavab verdi. Ninem beni size emanet etti. Benim odunumu da götürün. Nənəm məni sizə tapşırıb. Mənim odunumu da götürün. Çocuklar çaresiz kalıp onun da odununu sırtlarında götürmüşler. Uşaqlar əlacsız qalıb onun odunu da dallarına götürdülər. Biraz yol aldıktan sonra görmüşler ki cüce arkada kalmış ağlıyor. Şöyle demişler. Biraz yol gedəndən sonra gördülər ki, cırtdan geridə qalıb ağlayır. Dedilər ki, Ya cüce neden ağlıyorsun? ay cırtdan, niyə ağlayırsan? Cüce cevap vermiş. Cırtdan da cavab verdi. Yoruldum. Ninem size ekmek verdi. Yorulmuşam, nənəm sizə yağ yaxmacı verdi. Arkadaşları onun sözünü kesmişler. Yoldaşları onun sözünü ağzında qoydular. İçlerinden biri cüceye sinirlenmiş. Onlardan biri cırtdana acıqlandı. Sen de fena alıştın. Bir daha seni sırtımızda götürmeyeceğiz. Pis öyrənərsən, daha səni dalımıza götürən deyilik. Cüce çaresiz kalıp arkadaşlarının arkalarından gitmeye başlamış. Cırtdan əlacsız qalıb yoldaşların dalınca getməyə başladı. Onlar bir hayli gittikten sonra akşam olmuş. Onlar bir xeyli getdikdən sonra axşam oldu. Karanlık çökmüş, yollarını kaybetmişler. Qaranlıq qovuşdu, yolu azdılar. Ormandan çıkarken görmüşler ki bir taraftan ışık geliyor, öbür tarafta bir köpek havlıyor. Meşədən çıxanda gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir, o bir tərəfdə it hürür. Biri demiş ki ışık gelen tarafa gidelim, öbürü demiş ki köpeğin havladığı tarafa. Biri dedi, işıq gələn tərəfə gedək, o biri dedi, it hürən tərəfə. Hangi tarafa gitmeleri gerektiğini bilememişler ve sonunda cüceye sormuşlar. Bilmədilər ha tərəfə getsinlər. Axırda cırtdandan soruşdular. Ya cüce, köpeğin havladığı tarafa mı gidelim yoksa ışık gelen tarafa mı? Ay cırtdan, it hürən tərəfə gedək, yoxsa işıq gələn tərəfə? Cüce cevap vermiş. Cırtdan da cavab verdi.
Köpeğin havladığı tarafa gidersek köpek bizi kapar. Işığın geldiği tarafa gidelim. Belki yolu buluruz. İt hürən tərəfə getsək, it bizi qapar. İşıq gələn tərəfə gedək. Bəlkə yolu orada tapa bilərik. Çocuklar ışık gelen tarafa gidip bir devin evine çıkmışlar. Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib bir divin evinə çıxdılar. Dev onları görünce sevinip kendi kendine şöyle demiş. İyi oldu, gece onları bir bir yerim. Div onları görəndə sevinib öz-özünə dedi. Yaxşı oldu, gecə onları bir-bir yeyərəm. Çocuklara biraz çörek yedirip yatırmış. Uşaqları biraz çörək yedirib yatırdı. Gece biraz zaman geçtikten sonra dev çocuklardan birini yemek istemiş. Gecədən biraz keçəndən sonra div uşaqların birini yemək istədi. Çocukların yatıp yatmadığını bilmek için şöyle demiş. Uşaqların yatıb yatmadığını bilmək üçün belə dedi. Kim yatıyor, kim uyanık? Kim yatıb, kim oyaq? Bu sözü duyan cüce hemen başını kaldırıp cevap vermiş. Bu sözü eşidəndə cırtdan tez başını qaldırıb dilləndi. Herkes yatıyor, cüce uyanık. Hamı yatıb cırtdan oyaq. Dev sormuş. Div soruşdu. Cüce neden yatmıyorsun? Cırtdan niyə yatmırsan? Cüce şöyle demiş. Cırtdan da dedi. Ninem bana her gece çırpılmış yumurta pişirip yedirip yatırırdı. Nənəm mənə hər gecə qayğanaq bişirərdi, yedirib yatırardı. Dev kalkmış hemen yumurta pişirip cüceye yedirmiş belki yatar diye. Div qalxdı, tez qayğanaq bişirib cırtdanı yedirdi ki, bəlkə yatsın. Bir süre sonra dev tekrar sormuş. Bir qədər keçəndən sonra div yenə soruşdu. Kim yatıyor, kim uyanık? Kim yatıb, kim oyaq? Yine cüce başını kaldırıp şöyle demiş. Yenə cırtdan başını qaldırıb dedi. Herkes yatıyor, cüce uyanık. Hamı yatıb cırtdan oyaq. Dev sormuş. Div soruşdu. Cüce neden yatmıyorsun? Cırtdan indi niyə yatmırsan? Her gece ninem bana çaydan elekle su getirirdi. Hər gecə nənəm mənə çaydan xəlbirlə su gətirərdi. Dev ayağa kalkmış bir elek alıp çaydan su getirmeye gitmiş. Div ayağa qalxdı, bir xəlbir götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Cüce hemen arkadaşlarını uyandırıp şöyle demiş. Cırtdan da tez yoldaşlarını oyadıb dedi. Bu dev bizi yemek istiyor, kalkın kaçalım. Bu div bizi yemək istəyir, qalxın qaçaq. Çocuklar hemen kalkmışlar, kaçıp çaydan geçmişler. Uşaqlar tez qalxdılar, qaçıb çaydan keçdilər. Öbür tarafta ise dev eleği ne kadar suya daldırırsa daldırsın elekte su kalmadığını görmüş. Bu tərəfdən div nə qədər xəlbiri suya salıb qaldırsa da gördü ki, xəlbirdə su qalmır. Sonra yorulup dönmek istediğinde bir de bakmış ki çocuklar çayın diğer tarafından gidiyorlar. Axırda təngə gəlib qayıtmaq istəyəndə bir də gördü ki, uşaqlar çayın o tərəfindən gedirlər. Sudan geçip çocukların arkasından gitmek istemiş ama geçememiş. Sonra onlara seslenmiş. İstədi sudan keçib uşaqların dalınca düşsün, amma keçə bilmədi. Axırda onları səsləndi. Ya çocuklar sudan nasıl geçtiniz? Ay uşaqlar, sudan nə təhər keçdiniz? Cüce hemen cevap vermiş. Cırtdan tez cavab verdi. Git bir değirmen taşı bul, boynuna geçir kendini suya at. O zaman geçersin. Get birdən dəyirman daşı tap, boynuna keçir, özünü suya at, ondan keçərsən. Dev cücenin sözüne inanmış, gidip değirmen taşı bulup boynuna geçirmiş. Kendini suya atmış, suda boğulup ölmüş. Div cırtdanın özünə inandı. Gedib bir dəyirman daşı tapıb boynuna keçirdi, özünü suya atdı, suda boğulub öldü. Dev amma geri zekalıymış yani. Gökten 3 elma düşmüş, biri benim, biri senin, biri de masalı anlatanın başına. Göydən 3 alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də nağıl söyləyənin. Evet, masalımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili Sabine'ye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, hər zaman. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.